Allah'ım gözlere bak sen ya. Çok tatlı. Burası Orta Asya'nın gerçekten en büyük pazarı. Gez gez bitmez burası ya. One samsa how much? Kança som? Aa, Türkçe biliyorsun. Nereden öğrendin? İçinde görüyorsunuz kocaman et dilimleri var. Aklınıza gelebilecek bütün her şey burada mevcut. Anladım. Şıkkı. Evet. Evet. İstanbul. Mısırın farklı çeşidi dostlar, bakın ilk kez gördüm. Sarı var, siyah var. Adı nedir bunun? Ne yemeğidir bu? Adı nedir? Bu ekmek burada çok meşhur. Kilosu ne kadardır üzümün? Yukarıları depo olarak kullanıyorlar. Çünkü hep iki katlı. Allahu Ekber. Kırgızistan Sivan. Hepsi bana benziyor. Arkadaşlar herkese yeni videodan selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Taksi geldi. Ters direksiyon. Hello. Açılışı yapamadan. Hello. Dordoy Pazar. Dostlar, açılışı yapamadım. Buranın önemli pazarlarından biri olan Dordoy Pazar'a gideceğiz. Dordoy Pazarı'nı göreceğiz. Dordoy Pazarı'nı deneyimleyeceğiz. Bakalım Türk lirasıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekten geziliyor mu? Onu görmüş olacağız. Fiyatları karşılaştıracağız ve bu pazar Orta Asya'nın en büyük pazarıymış. Bunu görmüş ve deneyimlemiş olacağız. Kaldığım yerden ayrıldım, taksi çağırdım. Takside hemen videoyu açtığım an geldi. Bu şekilde abimle beraber gidiyoruz. Evet kardeşlerim, gelmek istediğim konuma gelmiş bulunmaktayım an itibariyle. Burası Dordoy Pazarı. Orta Asya'nın en büyük konteyner pazarı dostlar burası. Şuradan şöyle içeriye doğru yürüyelim. Aynı zamanda ben size buranın ne olduğunu anlatayım. Burası Bişkek'in en hareketli noktalarından birisi. On binlerce insan her gün burada alışveriş yapmak ya da ticaret yapmak için geliyor. Çin'den gelen ürünler buradan tüm Orta Asya'ya dağılıyormuş. Burada ne ararsanız varmış. Bir bakıma burası sadece pazar değil, Kırgızistan ticaretinin kalbi konumundaymış. Böyle konteyner kent olmuş resmen burası. Burası Bişkek'in kuzeydoğusunda bulunuyor. Orta Asya'nın en büyük açık hava pazarlarından birisi. 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkmış. Kısa sürede Orta Asya'nın en işlek ticaret merkezlerinden birisi olmuş konumda. Bakın bir sürü oyuncaklar ve üstte hep Çince yazıyor. Çin malları yani. Yüzlerce hektarlık bir alanı kaplar. Binlerce konteynerden ve dükkandan oluşur. Adeta burası küçük bir şehir gibidir. Giysi, ayakkabı, elektronik, ev eşyaları, oyuncak, kozmetik ve daha birçok ürün bulunur. Çin'den ve Türkiye'den gelen mallar pazarda büyük paya sahiptir. Buraya Türkiye'den de mallar geliyormuş bir bakıma. Labirent gibi sokaklarda üst üste dizilmiş konteynerler, canlı bir ticaret havası vardır dostlar. Bakın, konteynerler hep üst üste konulmuş. Bu şekilde burası olduğu gibi uzanan bir pazar. Bro, one muz. Bir tane muz ne kadar? Kança som. Tart bakalım, tartacak mı onu? 16 som. 16 som. Bu 10. Bu da 6. Teşekkürler. Muz yiyelim ya. Daha akşam yemeği yemedik. Muzla atıştırmış olalım pazarı gezerken.
Bakın Kırgızistan'ın meşhur şapkaları. Bakın burada ne ararsanız var. Oyuncağından tut, her şeyi bulabiliyorsunuz. Geleneksel kıyafetler falan da var. Böyle abilerimiz müzik de dinliyor. Şöyle bir şey mesela ne kadarmış acaba? Böyle bir yelek. Kança som? 500 som. Böyle bir yelek abi 500 som. Yani ortalama 240 lira falan. O civarda. Bakın süpürgelere bak. Kocaman. Bakın burası olduğu gibi bildiğin konteyner kent. Nasılsın? Türkçe biliyor musun? Türkçe bilmeye bak. Biraz konuşuyorsun sanki. Bakın burada kapkaçaklar var, kazan var. Burada masaların altına koyacağınız şeyler var. Tabakların altına koyacağınız masaların diyorum. Ve burada da bir samsa mı bu? One samsa how much? 70. Two samsa. 2 tane samsa alalım. Hop düştü. 140. Çok teşekkürler. Oy samsalar sıcacıkmış. Şurada bir yiyelim ya samsaları. Şöyle bakın. Daha yeni muhtemelen burada tandır var. Tandırdan çıkarttı. Fena sıcak. İçinde görüyorsunuz soğan ve kocaman et dilimleri var. Çok fazla sıcak ama. İçine bakar mısın? Dop etler düşüyor. Bak. Dop dolu. Ama çok güzel ya. Vallahi bak. Bu samsa bayağı güzel. Ama çok sıcak. Samsamızı da yediğimize göre devam edebiliriz. Şurada bir sucu gördüm. Su alayım. Hello. Water. Water. Aha. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Nasılsınız? İyi, güzel. Aa, Türkçe biliyorsun. Evet. Nereden öğrendin? Hangi dizileri biliyorsun? Sen çapkını, yalı çapkını. Yalı Çapkını. Evet. Kızılcık Şerbeti? Yes. Yok. Yok. Diriliş Ertuğrul, Diriliş Ertuğrul, Yes. Kuruluş Osman, Duy beni, Duy Beni, destan. Destan. Öyle. Güzel. Öğrenmişsin. Süper. İsminiz nedir? İslam. Memnun oldum. Senin? Ayper. Ayperi. Memnun oldum. Senin ismin nedir? Ha? İsmi Ayper. Ağabek. Evet. Süper. Senin ismin nedir? Nargiza ablam. Nargiza. Nargiza. Memnun oldum. Benim de Ünes. Kendime tutuyorum, sizi çekmedim. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Oy acıkmışım ha. Yavaş yavaş toplanmalar başlıyor dostlar. Sanırım artık 5'ten 6'dan sonra toplanıyorlar. Buradaki dükkanlar kapatmış mesela. Görüyor musun bak? Ufaklar.
Duy Beni'yi izlemiş. Yalı Çapkını'nı izlemiş. Bir iki dizi daha saydım. Biliyorlar yani Türk dizileri. Buralarda, bu bölgelerde çok izleniyor. Bakın bebekler için burada bir sürü alabileceğiniz şeyler var. Burada çoraplar var. Burada kıyafetler var. Burada ayakkabılar var. Baksana bu bölge tamamen kapanmış resmen. Burada parfümler satılıyor. Burada kahve dükkanı var. Kahvenizi yudumlayarak yürümek isterseniz buradan alabilirsiniz. Bakın burada bütün her şey ya, aklınıza gelebilecek bütün her şey burada mevcut. Burası Orta Asya'nın gerçekten en büyük pazarı. Gez gez bitmez burası ya. Bakın okullar açıldı. Okullar için bir sürü alışveriş yapabilirsiniz. Buralar full ileri doğru giysi dükkanları. Burada abim içecekler satıyor, şapka satıyor. Pardon. Abim yol istedi. Hello, how are you? Bakın burada ufak bir bakkal tarzı bir şey. Noodle falan var. Noodle satın alabiliyorsunuz. Burada kadınlara yönelik kıyafetler var. Burada erkekler için bir şeyler var. Burada abim nar suyu satıyor. Nar suyu çekip. Nar suyu çok satılıyor ya. At sütü değil o. At sütü zannettim de at sütü değil. Pilaşki bulursam pilaşki alacağım ya. Pilaşkinin tadını çok seviyorum. Baksana kapanmış hep buralar. Olduğu gibi. Böyle gidiyor burası abi. Kocaman bir alana kurulmuş resmen konteyner şehir burası. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan, hatta Bişkek'e yarım saat uzaklıkta bulunan bir Çin pazarı dostlar. Bakın burada ne gördüm. Vay. Türkiye bayrağı gördüm burada. Bakın. Türkiye'den mi gelmiş acaba bunlar? Bakın şurada da bir Türkiye bayrağı var. Sanırım Türkiye'de üretilmiş anlamına geliyor. Merhaba. Merhaba. Türkiye'de mi üretilmiş yazıyor burada? Evet. Evet, bak, tahmin ettiğim gibi Türkiye'de üretilmiş dostlar. Made in Turkey yazıyor zaten burada. Bakın bir pantolon mesela 1000 son. Yani 470 lira falan. Yani Türkiye malları burada değerli olarak duydum dostlar. Türkiye'den çok fazla buraya ihraç ediliyormuş. Hem giyim konusunda hem yiyecek içecek konusunda bir markete girmiştim ben. O markette çok fazla böyle Türk ürünleri görmüştüm. O markete bu videonun devamında gireceğiz. Çok şaşırmıştım. O markete de şans eseri böyle su almak için girdim. Bir baktım bir sürü Türk ürünü. Vay be dedim. Bakın şurada kocaman Kırgız şapkasını görebiliyorsunuz. Ya kadın için, erkek için burada ne istiyorsanız, ne arıyorsanız her şey mevcut. Her şey var. Vallahi belli bir rotayı takip etmiyorum. Öyle gelişine gidiyorum. Nereden çıkacağım, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Selam. Öyle yürüyorum.
Bakın konteynerların kapaklarını da asmışlar. Bir polar mesela ne kadardır? Merhaba. Ne kadardır bu? Kaç som? 2400 som. Yani 1200 lira falan yapıyor dostlar. Şöyle bir şey. Bakın burada çocuk montları falan var. Motospor. Burada bir sürü alabileceğiniz şeyler mevcut. Hesap makineleri. Çantalar. Bu 500 som. Bu 500, bu 600. Aynı gibinin. Aynen. Защитный. Bu 250 som. Bu 250 son. Ha. Bu da жақсы почударный. Bu ошондой 500. Kılıf aldım ya. 250 son muydu? Ne kadardı? Neyse gelince abladan öğreniriz. 250 sondu galiba. Güzel. Bir de benim eski telefona da aldım. Bu telefon artık Fatma'nın. Fatma kullanacak bu 14'ü. Onda 11 vardı. Şimdi ekranlarına bir de kırılmaz da takalım. Kırılmazlarımız da geldi. Şimdi Kırılmadı. ablamız... Aynen. Kırılmaz diyoruz biz bunlara. Kırılmaz cam. Все düşündüm. Anladım. Benimki de kırılma, kırılma. Глаз это английский, наверное. Или какой язык? Глаз. Türkçe bilmiyorsun galiba. Çok az mı? Az var. Diziler izliyor musun Türkçe? Жақсы düşünbeyim. Чуть-чуть bilem. Şarkı dinliyor musun peki Türkçe? Biliyor musun? Okey. Biraz. Biraz. Anladım. Anladım. Teşekkür. Evet. Evet. Ne izlediniz? Ne diyorsunuz? Neye? Ne izlediniz de? Ne izlediniz de? Nasılsın? Nasılsın? Kandaysın ya da? Kandaysın. Nasılsın? Nasılsın? Yaşlısın da? Yaşlısın. Evet. Çüçüt hayır. Benimkine ve Fatma'nınkine yaptırdım. Totalde 1000 verdim. Yani 470 liraya falan tekabül ediyor. 470 liraya iki telefonun gayet kırılmazını da yapmış oldum. Kabını da almış oldum. Bakın burada taneyle böyle mısır satılıyor. Taneyle alabiliyorsun normal. Bunlar pilaşki mi? Değil. Pilaşki? Samsa. Pilaşki hangisi? Bir tane pilaşki alacağım. Ne kadar? 50. Şöyle vereyim abla. Ben 1000 verdim. Смысл verdin ya? Aynen. Türkmen Likop. Türk. Türk de İstanbul'dan geldim. Buraya geziyorum. İstanbul. Söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin Türkiye'ye. Çok teşekkürler. Tamamdır. Alıyorum hemen. Çok sağ ol. Ben bunları seviyorum ama patatesli çıkmadı galiba. Bakın bunlar nedir? Bunlar nedir? Popcorn. Ha mısır. Mısırın farklı çeşidi dostlar. Bakın ilk kez gördüm. Sarı var, siyah var. farklı. Oo, bunun içi karışık ya. Sebzeliymiş. Ben patatesi zannettim de patatesi değilmiş. Bugün şöyle pizza dilimleri var. Pilaşki. Potato. Patates. One patates. Thank you. Evet abi bu sefer umuyorum ki patatesli olacak. Sanırım patatesli. Şuradan dalalım abi. Bakın burada ablalarımız ne yapıyor? Merhaba. Adı nedir bunun?
Ne yemeğidir bu? Adı nedir? Ha? Bilmiyor musun? Hah, patates ya. Patatese ulaştım sonunda. Allah'ım. Pişt. Pişt, 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 pişt. Allah'ım gözlere bak sen ya. Çok tatlı. Ha? Nasıl dostlar? Onlardan biri miyim sizce? Yoksa benim genlerim Kırgız mı? Gözler çekik ya. Bakın burada da ekmek satılıyor. Bu ekmek burada çok meşhur. Üzüm var. Kilosu ne kadardır üzümün? 120. 60 lira. Türkiye'de ne kadar? Abim ne yaptı öyle? Bakın artık dükkanlar kapatılıyor, kilitleniyor. Saat 5'i geçti. 5'ten sonra artık yavaş yavaş kapanıyor. Allah şansımıza. Keşke biraz daha böyle bir tık daha erken gelseydim. Sağlam kalabalığı yakalayacaktım diye düşünüyorum. Yukarılarda da kalıyorlar mı acaba? Ya da yukarıları depo olarak kullanıyorlar. Çünkü hep 2 katlı. Bakın. Hepsi 2 katlı. Bakın burası da teknoloji ürünlerinin satıldığı yer diyecektim ki bütün dükkanlar kapanmış. Hatta burada daha da güzel şeyler varmış ya. Keşke bir tık da erken gelseydim. Sabah kaçta açılıyor burası? Kaçta açılıyor burası? Bilmiyor musun? Vallahi bir tık daha erken gelseymişiz. Yakalayacakmışız. Bakın hepsi kapanıyor artık. Bunlar orijinal mi ya? Apple ama. Bunlar orijinal mi? Подарок. He? Под. Pat. Средний качество. Baksana Apple simgesi var. Orijinal de olabilir. Tüh be, buraya böyle bir 2 saat önce gelmem lazımdı. O zaman belki aradığım şeyleri bulabilirdim. Neyse, sağlık olsun. Bakın buradan şehre sanırım otobüsler de kalkıyor. 30 numara gidiyor mesela. Bunu nasıl öğrenebiliyorsunuz biliyor musunuz dostlar? Taksiyle gitmek istemiyorsanız telefonunuzdaki Yandex uygulamasından otobüs kısmına bakıyorsunuz. Bakın şimdi. Diyorum ki Alto Meydanı diyelim. Konumumuzu işaretlesin. Bakın Alto dedim ya. Burada mesela 680 som çıkardı ya. Toplu taşımaya geçiyorum. Bulunduğum konumdan abi bakın. 230 numara gidiyormuş. 152 gidiyormuş. 226 gidiyormuş. 152 gidiyormuş. Nerede şimdi bunları bulalım. 203 var. 203 gitmiyor. 226 nerede? 30 gidiyor bir tane. Bu ne? 30. Bu Alto Meydanı'na gider mi? Alto. Ha, Alatu gider mi? Tamam. Gidermiş. Ne kadar acaba? He? Action 5. DJI. Allahu Akbar. Kırgızistan sila. Tamam, Kırgızistan sila. Grup cennet var mı? Bir kişi. Amir işte Allah tatlı. 1-1. Amir işte Allah tatlı. Geç abla. İşte bunu dedim. Ne ara doldu bu otobüs ya. Arkaya doğru gidelim şöyle. Молодой человек. Kırgızistan'da da otobüs yolculuğu yapmadık demeyiz artık dostlara. Ne diyorsunuz? Hepsi bana benziyor. Altuğ Meydanı'na gideceğiz. Ya pazar bu şekildeydi. Bakın şurada da
Kırgızistan bayrağı dalgalanmakta tam parmağımın ucunda. Bakın kırmızı zemin cesareti, kahramanlığı ve özgürlüğü simgeliyor. Aynı zamanda Manas destanındaki efsanevi kahraman Manas'ın bayrağının rengi olduğu kabul ediliyor. Ortadaki altın sarısı güneş, hayatı, refahı, Kırgız halkının sıcak misafirperverliğini temsil ediyor. Güneşin 40 ışını vardır. Bu ışınlar Kırgızların birleşmesini ve Manas'ın etrafında toplanan 40 boyu simgeliyor dostlar. Güneşin içindeki çadır Kırgızların geleneksel yaşam biçimini yani bozkır hayatının aile birliğinin sembolü olarak kabul görülmüş. Yani bayrak özgürlük, birlik, gelenek ve yaşamın sürekliliğini ifade ediyor. Bakın gelirken 380 Som'a geldim. Şimdi 20 Som'a gidiyorum. Aradaki farka bakın taksiyle geldiğinizde. Ben de diyorum ki niye gitmiyor? Şu ileriye bakar mısınız? İnanılmaz bir trafik var. ...40 dakikalık neredeyse zorlu bir yolculuğun ardından şehre geldik dostlar. Otobüs de bir seçenek ama yoruluyorsunuz. Haberiniz olsun. Bacaklarınız kopuyor eğer oturmazsanız. 30 numara merkeze kadar geliyor. Ben bir tık geride indim çünkü size bir şey göstereceğim. Burası Bimar diye bir market. Bakın burada öncelikle şöyle simit alabiliyorsunuz. Simit var. Çay simit yapabiliyorsunuz hatta. Bakın şimdi bu tarafa geldiğinizde bak kahveler var. Çaylar var. Doğuş, Kuşburnu, Çaykur Rize, Filiz çay var Çaykur'un. Bakın burada yazıyor ki Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Bakın buraya geliyoruz. Burada yağlar var. Kent yağı, has yağ, kent yağı, Verde, Kent, Marmara Birlik var mesela. Bunun üstünde de aynı şekilde Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Geliyoruz yan tarafa. Burada da abi turşular, zeytinler falan var. Bakın. Bunların üzerinde de Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Hatta şu nerede üretilmiş hemen bakalım. Türkiye'nin neresinde üretilmiş? Akhisar, Manisa diyor bak. Sonra geliyoruz abi bu tarafa. Bak bu Verde var mesela. Bu da Türkiye'de üretilmiş. Şunlar. Böyle geliyoruz. Bir bakıyoruz abi. Burada sodalar var. Mesela Düşes. Avşar'ın. Çamlıca gazozlar var. Hepsinin üstünde Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Dönüyorum arkama abi. Burada da turşular, zeytinler falan var. Burcu'nun mesela. Burada da Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Yan tarafa geçiyorum. Tahin, pekmezler, reçeller. Ardından abi geliyorum şöyle. Tamam mı? Bakın bu tarafa geliyorum. Yine burada da Avşar'ın bir sürü farklı Cool Lime bile çıkarmış ya. Biz Türkiye'de bunu göremiyoruz. Düşes'in çıktığını biliyorum. Bir de yeşil erikli bir şey çıkmıştı galiba. O da yok burada bak. Burada da gene Türkiye'de üretilmiştir yazıyor. Benim burada en çok dikkatimi çeken şeyler nedir biliyor musunuz abi? Bakın burada da gene yumuşum var. Geliyorum abi böyle. Tam şuradan gideyim. Bakın dostlar. Pişmaniyeler. Turkish Delight lokumlar. Allah'ım. Baklava. Ali Baba baklava. Eyvah dörtlü. Dörtlü ne kadarmış? 232-115 lira falan. Bak fıstıklı baklava. Of. Çok iyi ya. Hepsi var. Albeniler bilmem neler. Dün gece ben buraya su almak için girmiştim öylesine. Bir baktım bir sürü ya baksana. Ülker'in mesela bir sürü. Şaşırdım ya. Vay be dedim. Gelmişken de buraya göstermek istedim. Burası adı da Bimar. Haberiniz olsun. Direkt otobüs durağının hemen arkasında dostlar bakın. Bimar 7.24'te açıkmış.
Smart Hotel'in hemen yanında. Uğramak isterseniz bilginiz olsun. İki önceki videoda bahsetmiştim burasının Kırgızistan Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu olduğundan. Ortadaki yer alan figür, biri elinde bayrak taşıyor, diğeri ona eşlik ediyor. Bu Sovyet döneminde halkın birliği, ilerleme ve zaferi simgelermiş. Günümüzde ise daha çok sanatın ve ulusun yüceltilmesi şeklinde yorumlanıyormuş. Yandaki figürler ellerini açmış ya da yukarı kaldırmış şekilde betimlenmiştir. Bunlar da barışı, özgürlüğü ve sanatın halka ulaşmasını simgeliyormuş. Cephelerdeki kabartmalar ve süsler klasik Yunan-Roma tarzından esinlenerek yapılmış. Güç, güzellik ve kültürel yükselişi vurguluyormuş. Yani bu heykeller birlik, sanatın yüceliği ve toplumun ilerlemesi mesajını veriyormuş. He? Kaç? Dostlar, bir sürü dondurmacı görüyordum. Bir türlü dondurma almadım. Bakın şu çok da güzel külahı var. Böyle bir dondurma abi. 47 lira. Ve inanılmaz da lezzetli ha. Bakın dostlar, hemen heykelin yanında bulunan bayrağın hemen altında 2 tane asker bulunmakta. Hiç kıpırdamadan dimdik öyle duruyor. Tıpkı bizim Anıtkabir'deki gibi. Bu askerlerin değişim saatleri oluyor. Onlara denk gelemedim ben. Belki denk gelirim. Denk gelirsem buraya eklerim. Bu videonun kapanışını burada yapmak istedim. Manas destanını anlatan heykelin dibindeyim. Şu aşağıda ise ne yazıyor biliyor musunuz dostlar? Krallığı güçlü bir şekilde topladım ve halkı da topladım yazıyor. Bu videomuzda Orta Asya'nın en büyük pazarlarından birisi olan Dordoy pazarına gittik. Bu pazar Çin'den gelen ve Türkiye'den gelen ürünlerle meşhur ve çok ucuz. Buradan bir daha Orta Asya'ya dağılıyormuş. Bu pazarı gördük, deneyimledik. Ondan sonra sizi bir markete götürdüm. Markette bulunan Türk reyonları dikkatimi çekti. Ve şimdi de yürüyerek geldiğim bu meydanda kapanışı yapıyorum. Yorulmuşum be. Vallahi fena yoruyor. Bir de otobüs yolculuğu yaptık ya, ondan dolayı. Ben dondurmamı yerken, siz şehri izlerken videoyu 2 dakikalığına durdurup kanala abone olup beğeni ve yorum da atarak çok mutlu edersiniz. Ayrıyeten katıl butonu aktif durumda. Bizlere destek olmak için katılabilirsiniz kanalımıza. Kendinize dikkat edin. Yorulmuşum biraz. Geçeceğim şimdi, dinleneceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.